Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. İplerimiz sahneye çıkmış bulunmakta. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi dizimle alakalı bir konu olacak. Daha önce bir abimiz sormuş. Demiş ki tesbih dizerken çoklu ip kaç kat olacak? İşte buna nasıl karar vereceğiz gibi zor bir karar aşaması olan bu işi nasıl çözeceğiz? Bunu bize anlatır mısınız demişti. Ben de dedim bununla ilgili bir video çekeyim. Bunu sizinle paylaşayım istedim. Şimdi biz alıştığımız için göz kararı bile hangi ipin hangi deliğe gideceğine karar verebiliyoruz. Diyoruz ki deliğe bakıp hemen 6 kat, 9 kat, 12 kat ya da 6 kattan 3 kat göz alışkanlığı var, el alışkanlığı var. Bunu çok rahat karar verebiliyoruz ama tabii bizim de ara ölçülerde karar veremediğimiz durumlar oluyor. Bunun için ne yapıyorum ben? Nasıl yapıyorum? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım sizin de işinize yarayacak mı arkadaşlar? Şimdi ben şurada video içerisinde uğraşmayayım diye hazır parçalar ayarladım ve farklı ölçülerde delikler ayarladım. Mesela bu 1.20 arkadaşlar. Bu 1.5. Bu da 1.80 delim arkadaşlar. Onlara göre ayarladığım ipleri katlarını söyleyeyim. 1.20'ye 9 kat ip ayarladım. Normalde 1 milim bir katta 1 milim ip de geçer bundan. Normalde bu 1.20 ya 1.10 1'e kadar 9 kat kurtarır. Standart olanlar önce söyleyeyim. Sonra bildiğim bu 12 kat arkadaşlar. Bu da 1.5 milimlik deliğe çok rahat oluyor. Ondan sonra bu da 1.8'liğe şu 18 kat dediğimiz ip çok rahat geçiyor. Tekli ip olarak. Tabii şimdi bu işin diğer tarafı var. Çoklu ip kısmı var. Şimdi basit mantığını size anlatayım önce burada. Ondan sonra bir tane de çoklu ip deneyeceğim. Şimdi bu mesela 1.8'den bir başlayayım ben. 18 kattan. 18 kattan şöyle başlıyorum arkadaşlar. 1.80'lik bir delik. Bakın böyle gayet rahat geçiyor. Tespih taktığınızda tek kat taktığınızda tanenin böyle tespihte akması gerekiyor arkadaşlar. Ne çok geniş olacak ne çok boşluk olacak. Şimdi diyoruz ki tamam bu tek kat böyle bakıyoruz. Bakın deliği doldurmuş gibi gözüküyor. Evet deliği doldurmuş gibi gözükecek ama taneyi tutmayacak arkadaşlar. Tek tane bile kaldırdığınızda düşmesi gerekiyor. Yoksa tespih çekiminden lezzet alamazsınız. Şimdi bunu baktık. Kafamıza uydu. Evet dedik. Bu tek taneden geçiyor ama sistemini nasıl tutacak? Tutabilecek mi? Onu merak ediyoruz. O yüzden bunun dönüp sisteme geldiğinde 2 kat olacağını düşündüğümüzde ben onun için hemen parça ayarladım. İşimiz uzamasın diye. 2 katı deneyeceğiz. Bakalım bunu tutuyor mu? Çünkü imamenin bu tarafından geçecek bir de öbür tarafından geçip sisteme gelip tek ip oluyor ya. Onu kastediyorum. Bakın burada çok güzel tuttu. 1.5 deliği 18 kat çok 1.80 deliği 18 kat çok iyi tuttu arkadaşlar. Bu ne demek? Bunu burgu yaptığınızda biraz daha kalınlaşacağı için bu tane düşmeyecek demektir arkadaşlar ve sıkı duracak anlamında. Bakın burada da sıkı duruyor. Sıkı duruyor. Çok aşırı sıkmıyor tabii. Hareket ediyor. Biraz gevşek olsa belki biraz daha sistemde gevşek durabilir ama yine de durur. Şimdi olay mantığını anlayın diye anlatıyorum. Yoksa mesela 1.80 delikte 18 kat attığınızda tutuyor. Ama bunu burgu yaptığımızda burgusu bu kadar güzel gözükemeyebilir arkadaşlar. Çünkü çok kalın ipte burgu çok güzel durmuyor. O yüzden insanlar genelde çoklu ip yapıp burguyu öyle yapıyor. Sistemdeki burguyu. Öyle daha güzel oluyor. Kalın ip biraz kaba gösteriyor. Evet. Bunu şimdi şöyle bırakabiliriz. Çıkaralım yine. Evet. Koyalım. Şimdi 1.5'u deneyelim. 12 kat iple deniyoruz arkadaşlar.
Bakın bu da tuttu. Bu da bırakmıyor. Demek ki bunu da sistem yaptığımızda 1,5 deliği 12 kat ip çok rahat tutacak. Buna bakalım. Bu biraz gevşek olabilir. Çok emin değilim. Çünkü 1,20 delik. Bu da tuttu. Demek ki bunu da sistem yaptığımızda sistemi tutacak arkadaşlar. 1,20 deliğe 9 kat ip kurtarır. 1'e kadar kurtarıyor. 1 de bayağı sıkı oluyor. 9 kat da kurtarır aslında ama çok sıkı olmasına gerek yok. Şimdi bunlar kaba duracağını düşündüğümüzde mesela diyebiliriz ki şuna kullanalım. Hangi ipten kullanalım? 9 kat kullanalım ya da 6 kat kullanalım. Şimdi bunun denemesini yapacağız. Ortalama bu 6 kat. Ben nasıl yaptığımı size söyleyeceğim. 6 kat bu. Tespih telimiz 1,8 ya da göz kararı büyük. Hiç ölçüyü bilmeyelim arkadaşlar. Ortalığı karıştırmayalım. Hiç ölçüyü bilmiyoruz. Buna bakıyoruz. Şöyle göz kararı diyorum ki buna 2 kat geçer. 3 kat da geçer. Rahat. Bakın bunları böyle. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir kontrol ederiz. O bayağı boşluk var. 4. kata gidebiliriz. Hatta 5. kata gidebiliriz. Şöyle bakacağım. Bunu böyle kontrol edeceğim. Aynen böyle yapıyorum arkadaşlar. Ölçüsünü bilmediğim ya da elimin alışık olmadığı ölçülere 2, 4 bir de bu 5 kat yaptım. Şimdi kontrol ediyorum arkadaşlar. Bir nebze tuttu ama 6. katı da tutacak gibi arkadaşlar. Hemen böyle 6. katımı da oluşturuyorum. Bu deneme yapıyorum bununla. İpimi dizmeden önce muhakkak ipinizi dizmeden önce arkadaşlar denemenizi yapın. Yoksa ipi çok ziyan edersiniz. Şimdi dedim ki 6 kat kurtarır gibi şöyle bir bakacağım. Evet. Burası çoklu olduğu için biraz şey yapıyor. İp aslında akıyor. Akıyor arkadaşlar bakın. Akıyor. Demek ki düşüyor. Tane düştüğü için kendiliğinden düşecek arkadaşlar. Siz düşürmeyeceksiniz. Bakın düşüyor. Evet. Düştüğüne göre bu şu anda benim hissiyatıma göre hem deliği dolduruyor hem de düşüyor. Demek ki kaç kat işimizi görecek. Bir de deneyeceğiz şimdi bunu. 2, 3, 2, 4, 6 kat 2, 4, 6 kat yaptık. Şimdi bu 6 katı da sistemden geçtiği gibi dizayn edip bir de öyle deneyelim. Bakalım gerçekten iyi tutuyor mu? Ben nasıl yapıyorsam aynısını size gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Tabii bu tür şeylerde zorlanırsanız böyle ipi birleştirmenin yöntemleri de vardı. Mumlu vesaireli yöntemler deniyorduk. Onları size göstermiştik. Oralardan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sistemden geçeceğini düşüneceğimiz şekilde de bir kaynak yapalım öbür ipe. Evet. Bakın bunu da buraya kaynattık. Sistemin birleştiği yeri hesaplıyor gibi. Şimdi bakalım nasıl duracak mı? Evet. Gayet düzgün oldu arkadaşlar. Taneyi tuttu. Bunu burgu yapıp sistem yaptığımızda demek ki bu taneyi çok güzel, sıkı bir şekilde tutacak. Yani bunu da dipnot olarak alabilirsiniz. 1,8 deliğe 6 kat ip 6 tane diziyoruz. 6 tane. Evet arkadaşlar. Bunu çıkaralım. Bakın başkasını da deneyelim. Bunu da deneyelim. Geçmiyor bile bakın. Belki biraz zorlarsak geçecek ama bu buna göre değil arkadaşlar. Bu buna göre değil. Demek ki sayısını azaltacağız. Böyle deneye deneye
Bunların içinden hangi ip geçer? Bunlara çok net ve rahat karar verebiliriz. İstiyorsanız bir tane daha deneyelim mi? Bir tane daha deneyelim şuna. Bunu da hatta bunu uğraşmayalım. Buna bir tane daha sıfırdan yapalım. Diyelim ki 1,5 deliğe 6 kat, benim tahminimce 3 tane gider. Önce bir deneyeceğim. Önce bir deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. 3 katımı yaptım. Tanenin deliğinden geçiriyorum ve deliğin tokluğunu kontrol ediyorum. Evet, delik tok, dolu ve düşüyor. Tamam. Kaynağımız açıldı. Demek ki 3 kattan geçecek bu. Bir de şeyi deneyelim. Sistem olduğunu düşünerek 6 kat deneyeceğiz. Sisteme döndüğünde çünkü 6 kata dönecek. Evet. Kaynağımızı yaptık. Kopan kaynağımızı. Şimdi bu ucunu da yapalım. Güzel. Şimdi katlayalım. Bunu burayla birleştirelim. Bunlar hepsi açıldı yine. Sorun değil. Biz de hepsini birden kapatırız. Şimdi bakalım. Bazen tespihi dizerken zorlanmamak için bunlarda hafif de olsa koniklik vardır. Gözünüze ne taraf büyük geliyorsa o taraftan dizerseniz işiniz biraz kolaylaşabilir. Evet, bakın bu da bunu tuttu arkadaşlar. Demek ki bunu da burgu yaptığımızda az daha kalınlaşacak. Onu her zaman söyleyelim. Azıcık daha kalınlaşacak burgu yaptığımızda. Ve bu taneyi çok rahat tutacak arkadaşlar. Bunu da böyle örnek olsun diye gösterdim. Diğerini yapmaya gerek yok. Mantık aynı mantık. Yöntem aynı yöntem. Bu yöntemle az ip harcayarak ya da az enerji harcayarak tespihinizin deliğinden kaç kat ip geçecek, ne kadar çoklu ip dizmeniz gerektiğine çok rahat karar verirsiniz. İpin bu noktada inceliği ve kalınlığı artık çok bir önem fark etmiyor. Sadece sizin için tesbihteki duruşu önemli. O yüzden çoklu ip ve ince olup çoklu ipler çok daha güzel duruyor. Genelde insanlar onu tercih ediyor. İp ne kadar ince olursa olsun bu yöntemle tesbihinizin deliğinden çok rahat geçebilecek ve sistemi çok rahat tutabilecek şekilde dizmeniz mümkün artık. Evet, biz aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Aklıma gelen bir şey olursa diye söylemek istiyorum. Çünkü püf noktalar çok önemli. Tabii tesbih tanelerinizin deliklerinin temiz olmasına özen gösterin arkadaşlar. Eski tesbihlerde bazen bu sıkma dediğimiz ya da bazen yapısı yumuşak olan kehribarlar var. Pres kehribarlardır, artık eritme kehribarlardır. Onların yapısı yumuşak olduğu için içerisi çok pislik tutuyor. O pislikleri temizlemeden bu tür bir işlemi yapmanız çok sıkıntı olur. Bir tanesinden geçer, bir tanesinden geçmez. Size çok büyük sıkıntı çıkarabilir. Onun için de hemen demişken hemen şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Çünkü istifade edebileceğiniz ne varsa, aklıma ne geliyorsa söylemek istiyorum. Yarın öbür gün belki unuturuz, fırsatımız olmaz. Mesela şöyle bir matkap olabilir. O tür delikleri temizlerken arkadaşlar, ucu sivri iğne ya da herhangi bir şeyle yapmayın. Eğer iğneyle yapacaksanız ucunu penseyle kırın arkadaşlar. Şöyle bir düz ağız verin. Mesela bu matkabın arkası düzdür arkadaşlar. Sivri değil ucu. O yüzden mesela tanenizin deliğinden rahat geçecek bir şey seçin. Taneyi kırmayın. Şöyle temizleyebilirsiniz. Böyle bu taraftan itip öbür taraftan çıkararak temizleyebilirsiniz. En sağlıklı yöntem budur arkadaşlar. Bakın bundan daha rahat olacak. Çünkü bu biraz büyük. Böyle tersinden koyun, sivri de olmadığı için ucu sağa sola kaçmayacaktır. İçindeki pisliği itecektir arkadaşlar. Bu yöntemle de tespihinizin deliğindeki birikmiş tozları ve pislikleri atabilirsiniz. Bu tür şeyler bakalit malzemelerde olmuyor ama
Dediğim gibi yapısı yumuşak kehribarda ya da farklı yapısı yumuşak sıkma kehribarlarda da olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey gelirse başka bir videoda paylaşırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.